Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hava Almanya'da da açık olabiliyormuş bu kadar yağmurun üstüne. Böyle bir havayla da sizlerle sohbet etmek nasip oldu. Bismillah dedik. Yola revan olduk. Evet. Minnettar olmak. Kimseye minnet etmem diyoruz da kimseye minnet etmeden bu dünya nasıl çekilecek? Minnettar olmak kötü bir şey değil. Teşekkür dolu olmak, minnet duygularıyla olmak. Bazıları böyle beylik laflar yapıyorlar. İşte ben Allah'tan başka kimseye müdana etmem. Kimseye boyun eğmem. Boyun eğmek değil ki bu. İnsanlara teşekkür etmek demek, Allah'a da şükretmek demektir. Peygamberimizin sözü, men la yeşkurun nas, la yeşkurullah. Kim Allah'a teşekkür dolu olur, şükranı nimet içerisinde olursa, nimetlere teşekkür ederse Allah Teala ona daha fazlasını verir. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükredemez. Bu da insanlara teşekkür dolu duygularla ömrünü tamamlamış bir peygamberin sözü. Madem ki örnek, lider, şahsiyet peygamberimiz, onun gibi teşekkür duygulu olacağız. Bize bir iyiliği dokunan, bize hayırlar yapan, hayrını arttıran, hayrımızı nereye yapıyoruz hocam diyerek bizi sevindiren kardeşlerimize de teşekkürü yaparken hayır yaptın ne güzel diyerek senin yüzünde tebessüm olmuyorsa ne yapalım, Allah rızası için yaptım bize ne deyip bir de tersliyorsak ondan sonra bu beyefendi, hanımefendi niye hayır yapmıyor diye kızmaya hakkımız yok. Çünkü onun hayrına ortak olmak, onu davet etmek senin vazifen. Müsait olduğunda yapması onun hamiyetperverliğini, müsait olmadığında yapamaması da yine müsait olmayışını ortaya koyar. Dolayısıyla her zengin, hali vakti yerinde olan insan her söylediğinizde hayır yapmak zorunda değil. Ya da ödeme günü yoğun olduğunda, vergi ayı olduğunda, maaş günü olduğunda bir insana niye bugün para vermiyorsun, niye fakir fukaraya, talebelere yardım ediyorsun diyerek artistlik yapılmaz. Siz zenginler zaten var yemezsiniz, siz hayırseverlik nedir bilmezsiniz deyip bir de hakaret ederek, hakaretamiz sözlerle insanların mekanlarından, iş yerlerinden bu duygularla çıkanları duyuyoruz. Bazen de görüyoruz. Kıymetli dostlar, hiçbir görüş, hiçbir grup, hiçbir din hizmet alanında olanı yermeye hakkımız yok. Herkes karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah hizmetleri, hayırları, güzellikleri daim eylesin. Kolay bir şey değildir. Birileri için birilerinden bir şey istemek. Hele isteyin de göreyim bakayım. İsteyemezsiniz. Zordur, ağırdır. Kolay bir şey değildir. Tırnaklarınızla kazandığınız paraları bir başkaları gelip istediğinde Allah rızası için dahi olsa verebilmek. Görmeden inanmak, iman etmek de böyle bir şey. Bilmeden o anda kapıya gelen şurada talebe var, şurada garip kuraba var, şurada şöyle hayırlı bir hizmet var, yardımcı olur musunuz diyebilmek de zor bir şey. Ama vermek de zor, istemek de zor. Allah isteyebilmeyi, en güzel şekilde veren olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Zenginler de, hali vakti yerinde olanlar da bazen bazı hayırları davet ediyorlar bize. Çok hoşumuza gidiyor. Çünkü hayrın büyük küçüğü yoktur. Kimisi 1000 verir, kimisi 10 TL verir. 10 lira veren de vermiştir bütçesinden. 1000 lira veren diye aynı şey mi? 10 lira verenden hiç istemeyelim. Olur mu öyle şey ya? Çok küçüktüm. Babam hayırseverlerin listesini tutmuş. Hayırseverlerin listesinin içerisine baktım. Bakkal Tevfik amca da var bizim. Bakkal Tevfik amca 20 liraya almış. Baba dedim, bu Tevfik amcadan 20 lira almasan ne olur, alsan ne olur? Keşke almasaydın dedim listeyi görünce. Oğlum dedi, Allah rahmet eylesin. Herkes karınca kararınca verir. Neden o kardeşimiz de hayırsever olmasın? Hayırsever böyle bir hayrın içerisinde onun da desteği olsun diye kabul ettik. Böyle bakmamalıyız.
dedi. Hayatımın dersini aldım. Çünkü yukarıda toplanan paralar yükünü karşılıyordu. Ama benim babam sadece yükünü karşılamak için değil, herkesi hayır potasının içerisine sokmak için uğraşıyormuş. İşletme fakültesinde master yaptım. Ben bu dersi orada görmedim. Orada kazanmak var, kasayı güçlü tutmak var. Hiç vermek diye bir şey yok. Ama İslam ekolünde varlık yasasında, İslam demeyelim, Yaradan bütün cezalarını maddi olarak kullarına kesiyor. Yoksa imkanı oruç diyor. Yoksa imkanı işte daha küçük hatırlatmalarla tebliğ ediyor. Ama varsa imkan cezayı yine kendi diğer kullarına hayır yapmakla, yemek yedirmekle, giyindirmekle ilgili cezalar kesiliyor. Allah Teala'nın bir kulun cezasına ihtiyacı var mı? Parasını ödemeye ihtiyacı var mı? Ama diğer kulunun ihtiyacını bir diğer kulunun yaptığı kusurdan dolayı affı için bahane kılıyor. Hadi buyurun. Kainattaki bütün sistemleri kuran Yaradan'dan biz daha iyi bilmiyoruz. Onun için hayır ehli olmak güzel bir şeydir. Günahların affı için bile bahaneyi hayır yapmaya kesen Allah Teala'nın sistemine bizim aykırı bir bakış hakkımız yok. Allah inşallah günaha girmeden, hataya düşmeden hayırlar yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Güzel bakışlı, güzel görüşlü, güzel gönüllü insanlar olmaya çalışalım. Hocam sen bunları söylüyorsun, yapıyor musun? İnanın yapmaya çalışıyorum. Eğer sizlerden birisi ya da birileri bizim söylediklerimizi yapabiliyorsa sözümüz tesirlidir demektir. Demek ki biz de yapıyoruz. Yapmasak sözümüz tesirli olmaz. Ama güzel düşüncelerinizi yorumlarda görmek isteriz. Yaşadığınız imkanları, yaşadığınız örnekleri bize çok mahrem olmamak kaydıyla anlatabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Allah inşallah bu hayırların karşılığını dünyada da ahirette de görmeyi nasip eylesin. Hayır ehli insan olmak bir defa hayır yapınca bitmek demek değildir. Hayırlı insan annesine, babasına, ona buna hayırlı olmadan önce kendine hayırlı olacak. İçkiden, kumardan ve bütün kötülüklerden kendini şöyle bir varisli kılacak. Dikkat edin. Ya içki içerse hayırlı olmaz mı? Olur. Ama kendine önce bir zarar veren insanın kendi zararını önce bir kontrol etmesi gerekiyor. Aklını kapatan, örten demektir. Müskir, sekera. Yani aklını kapatan, zihnini kapatan, uyuşturan bir halden kendini kurtaramıyorsa kendine hayır yok. Başkasına hayır olur. Başkasına hayırlar yapabilir. Doğrudur. Yapıyordur. Allah kabul etsin. Konuyu minnettar olmanın güzelliğinden ve minnettarlıkta devamdan bahsettik. Hani güzel bir tabir var dilimizde, ülkemizde. Bir kahvenin, acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ya geçmişteki o kadar güzel günün hiç mi hatırı yoktu böyle belalı konuşurken? Güzel günlerin hatırı yok muydu? Meseleye bir taraftan bakıp da hemen arkadaşınızı yok sayarken, hatta onun arkasından dedikodu yaparken. Bir de bir insanı çok sevdiğini, sevdiği halde ayrıldıklarını, karı koca olabilir, mesleki arkadaşlık olabilir. Ardından o arkadaşının ne kadar kötü bir insan olduğunu anlatarak ayrılmalarının ona iyi geldiğini söylemenin kendisine iyi geldiğini düşünerek devamlı empoze bir şeyleri anlatmaya çalışmak. Siz bu arkadaşlığı kıskanıyordunuz demektir. Psikoloji birdir. Hemen anlaşılır. Hiç sıkıntı yok. Başkasının olduğu yerde kadın erkek herkesin gözü olabiliyor. O insanın hayrı varken iyiydi ama şimdi yoklar, ayrıldılar diye kötü mü oldular? Yapmayın. Ben acizane 20 sene önce, 30 sene önce yaşadığım dostlukları hala hayırla, hatırla yad ederim. Bilmem başkalarını. Onlar bizim için başka türlü de düşünebilirler. Hiç sıkıntı değil. Ama benim dünyamda güzel hatıraları vardır. Para işin içine girdi mi insanlar bozuluyor. Bozuluyorsa o
oluşmamış insan demektir. Olgunlaşmamış insan demektir. Ben para alışverişi yapamadım arkadaşlarımla, arkadaş olduğumu hiç kimseye söylemem. Benimle para alışveriş yapamayan bir arkadaş benim dostum değildir. Olamaz da. Ona lazım olduğumu ben veririm, bana lazım olduğumu o verir. Alacaklı listesine bile yazmayız. İnsan kardeşine verirken, öz kardeşine verirken, can ciğer arkadaşına verirken ticaret notu gibi not alır mı ya? Çıkış yazar sadece, bu kadar. Borçlu hanesine yazmaz. Borçlu hanesine yazıyorsan sen ilişkilerini de çıkar ilişkisine göre yönetiyorsun demektir. Yıllar önce birisi bir hayır yapmıştı. Hayrını verdikten sonra başka cümlelerle o yaptığı hayırları geri istediğinin beyanı yazmıştı. Mektupla, mesajla. Biz de bütün hayrını kendisine geri götürdük. Hayrı götürünce ya sen telefonlarımıza cevap vermiyordun. Biz onun için bu parayı istedik. Yoksa biz seni çok seviyoruz. Sen şu paranı bir al, hayrını bir al. Ondan sonra söyleyeceğini söyledik ve ondan sonra bir daha hiçbir şekilde yüz yüze gelmedik. Gelemeyiz de. İnsan hayır namına yaptığı şeyi tekrar geri isteyemez. İstememelidir. Bizim kitabımızda öyle yazıyor. Aslında normal insanlık kitabında da böyle yazıyor. Demek ki o hayrı gözümüzü boyamak için yapmış. Anamın babamın hatırına yapıyorum dediği şeyi ne kadar hayırsever olduğunu bize göstermek için yapmış. Biz de teşekkür ettik. Parayı bıraktık, döndük. Arkadaşlar dediler ki hocam bu kadar parayı niye verdin ona? Zaten hayır namına yapmış, sen de bunu belgelemişsin. Hayrı da yerine göndermişsin. Buna rağmen niye verdin ki? Demek ki bu hayır onun değil, bizim hayrımızmış dedik. Ve biz bir şekilde ödememizi kendi şahsi namımıza yapmış olduk ve bu hayır da bizim hayrımız olmuş oldu. Allah kabul etsin. Bu şekilde davranan, hayatınızda yaptığı iyilikleri size tek tek sayan öz kardeşiniz bile olsa onlara karşı dikkatli olun. Mümkün mertebe uzak durun. Siz verin, onlardan almayın. Kardeşlere verilirken zaten borç diye verilmez. Veriyorsanız o sizin kardeşiniz değildir. Allah hayır ehli olanlarla bizleri hemhal kılsın. Hep onlarla beraber olalım. Onların dostluğuyla, arkadaşlığıyla beraber olalım inşallah. Bizim gönül dostu arkadaşlarımız var. Uğurlu arkadaşlarımız var. Ve o insanlarla yol almaya devam ediyoruz. Onları elimizde tutuyoruz. Onların gönüllerinde hep olmaya gayret ediyoruz. Onlarla konuşurken sözlerimize dikkat ediyoruz. Naber lan deyip kendimizi de, ilişkimizi de, ifademizi de zayıflatmıyoruz. Böyledir dostlarla ilişkiler. Buna dikkat edelim. Allah güzelliklerde bizleri daim eylesin. Hayır yapanların öncü eylesin. Hayırseverlerle beraber eylesin. İnsanlara karşı anne babamız başta olmak üzere hep minnet duygularıyla var olalım. Bu duygularla dua edelim ki Allah Teala nimetleri kat kat bize artırsın. Bugünkü sohbet böyle oldu. Almanya'dan herkese selam olsun. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.